Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Az kalın bir ip. 100 gram 230 metre uzunluğu olan şöyle el örgü iplerinden. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Birinci ilmeğim, şu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Şöyle ilmeklerimi sayıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Toplamda 18 ilmeğim var şişimde. 18 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Şu anda modelimizin, örgümüzün daha doğrusu arka yüzündeyiz arkadaşlar. Ön yüzüne geçmek için bir sıra şöyle ters örüyorum. Ben lastik yapmayacağım. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Şu şekilde ön yüzüne geçmek için bir sıra ters olarak örüyorum. Daha sonra modelimizi ön yüzünde kurabiliriz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters olarak örelim sıra sonuna kadar. Evet, iki sırayı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ters ilmek. 2 ters ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin 1, 2, ikinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Şu şekilde aldım. Örmeden alıyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Yani ilmek sayımızda artma da olmadı, eksilme de olmadı. 2 ilmekten 2 ilmek elde ettik tekrar. Arada 2 ters ilmek. Şöyle. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 2 ters ilmek. 1, 2.
İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartalım. Örmeden alalım. Sıradaki 2 ilmeği de düz olarak örelim. Tek ilmeğe düşürelim. Arada 2 ters ilmek. Son 2 ilmeğimiz kaldı. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım ve sıradaki 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Üçüncü sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. Bakın ben lastik yapmadığım için örgüde toplanma oldu. Bu modeli lastiksiz kullanmayın arkadaşlar. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın 2 ilmeğim ön yüzünde şöyle ilmek çıkarttığım ikili. Bunu ters olarak örüyorum. 1, 2 ilmek ters ördüm. Sıradaki 2 düzümüz var. Düz olarak örüyoruz. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters ilmekle sıra sonuna geldim. Şimdi model aslında bu kadar arkadaşlar ama ikinci kez kurarken modeli kaydıracağız. Şimdi bir de tekrarlayalım hemen. 4 sıradan oluşan modelimizi bir kez kurduk. Daha sonraki model kurulumunda kaydıracağız. Evet. Şimdi modelimizin 5. sıra diyelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak örüyorum. 5. ve 6. sıra ön yüzünde düz, 5. sıra 6. sırayı da arka yüzünde ters olarak örelim. 7 ve 8'de şu altta yaptığımız işlemler var. Onları da kaydırarak yapacağız. Yerlerini değiştireceğiz yani. Evet. Altıncı sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ters olarak ördüm. Yedinci sıra ön yüzüne geçtik. Bakın 2 sıra şurada şöyle boşluk oluyor. 2 model birbirine girmemesi için. 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğin bakın aşağıda şu ters olan ilmeği üst kısma modeli kaydıracağız. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kestim yani teke düşürdüm. Bakın modeli kaydırmış olduk. Bir öncekinde ters ilmekle başlamıştım. 2 ters örerek. İkinci model kurulumunda diğer model kurulumunu buradan yaptık. Şu aradan ilmek çıkarttığım kısma da 2 ters yapıyoruz. Yerlerini değiştirmiş olduk. İkinci ilmeğimin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. Örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 2 ters ilmek. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkartalım ve sıradaki 2 ilmeğimizi de düz örerek keselim. Tek ilmeğe düşürelim. 2 ters ilmek ördüm. İkinci ilmeğin arka boşluğundan bir ilmek çıkardım. 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Kenarda 2 ters ilmeğimiz var. Bakın modeli kaydırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
8. sıra yani son sıramız. Örgümüz hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düzümüz var. Düz olarak örüyoruz. Şu ikili ilmeğimizi de ters. 1, 2 ters ördüm. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. 8. sıra arka yüzünde bu şekilde yaptık. Evet, bakın modelimiz oluştu. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Bu renge de bence çok yakıştı. Sizce arkadaşlar? Tembellik yaptım. Lastik kullanmadan direkt modeli başladım. Bakın kıvrılma oluyor. Dediğim gibi bu modeli lastiksiz kullanmayın arkadaşlar. Lastik yapın. Üzerine bu şekilde modelimizi kurabiliriz. Bir de şöyle daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Bakın bunu da lastik kullandım. Kanalımda olan tekstil tipi başlama lastik diye geçiyor. İsteyen olursa aşağıya linkini bırakırım. Bunu da lastiksiz yaptık. Evet, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Modelin arka yüzü şöyle. Tertemiz şöyle bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanırsanız şöyle bir görüntünüz olur. Bakın model ilerleyince kendini tam gösteriyor. Şöyle harika kullanışlı, kabarık kabarık duran bir model. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, erkek örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Yelek olarak süveter, hırka, atkı bere yapımında. Yani aklıma gelen şu anda bunlar. Şal yapımında kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesinde kullanabilirsiniz. Hatta çanta yapımı, yastık, kırlent olarak yapabilirsiniz. Her türlü örgünüzde kullanabilirsiniz. Güzel ve kullanışlı, yapımı da oldukça kolay bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları da yorumlara belirtirseniz diğer yapan arkadaşlarımıza da fikir olur. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.